Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir pandispanya tarifi hazırladım. Hem yapımı çok kolay hem de sünger gibi diyebilirim. Buyurun hemen başlayalım. Tarifimize ilk olarak 6 yumurta ve yarım çay bardağı sıcak suyu karıştırma kasemize alıp mikserimizin yüksek devrinde karıştırarak başlıyoruz. Yumurtalarımız hafif köpürmeye başladığı anda 1 su bardağı şekeri kenardan azar azar ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Sevgili arkadaşlar, pandispanya yapımında en önemli ayrıntı yumurtanızın köpürmesidir. Yani bu köpürtme zamanını lütfen verin. Yaklaşık bir 8 veya 10 dakikanızı alır. Bakın ne kadar güzel bir şekilde köpürüyor. Hala köpürecek ve şu anda istediğimiz kata ulaştı. Yani yumurtamız ilk baştakinden 7-8 kat hacmini artırdı ve hazır. Bu aşamayı yaptıktan sonra gerisi zaten çok kolay. Lütfen yumurtanızı bu kıvama getirin. Ben büyükçe bir kaseye döktüm daha kolay karıştırabilmek için. Ayrı bir kasede 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı un ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu önce karıştırıyorum. Daha sonra eleyerek yumurtalı harcımıza yedireceğiz. Bir elimle eledim, diğer elimle de bir spatula yardımıyla dairesel hareketlerle yedirelim. Bu aşama yine çok önemli. Lütfen tel çırpacak asla kullanmayın veya mikser kesinlikle kullanmayın. Bir spatula yeterli. Bir elinizde eliyorsunuz, diğer elimizde de dairesel hareketlerle yediriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek yapalım. Bu yaklaşık belki 1-2 dakika sürer. Pandispanya hamurunuz hazır. Ve yumurtanızı asla söndürmeyin. Bakın hiç söndürmeden unumuzu yedirdik ve hamurumuzu hazırladık. Kalıp olarak 26 santimlik bir kalıp kullanıyorum. Tabanına yağlı kağıt geçirdim. İçerisine bir pasta çemberini oturttum. Çünkü pandispanya çok fazla kabaracağı için bu da bizim için bir önlem oluyor. Hamurumuzu hiç yağlamadığımız çemberin duvarlarını hiç yağlamıyoruz. Hamurumuzu içerisine döküp biraz düzeltiyoruz. Ve önceden ısınmış 180 derece fırına gitmek için hazır. Alt üst ayarda pişirin lütfen. Önceden ısınmış alt üst ayara 45 dakika pişmek için gönderdim ve 45 dakika boyunca fırın kapağını asla açmadım. Kontrol için 45 dakikanın sonunda elinizle tam orta kısmına biraz basın. Bastınız ki çökmüyor, pandispanyanız pişmiş demektir. Ve benim pandispanyam da tam 45 dakika sonunda pişti. Çıkardım. Soğuması için mümkünse kafası aşağı soğutmaya bırakın. Ama normalde soğutabilirsiniz tabii ki, asla sorun değil. Bu şekilde soğutursanız çökme ihtimali sıfıra iner. Diğer türlü belki bir yarım santim çökebilir ama hiç sorun değil. Yarım saat soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyorum. Önce yağlı kağıdımızı kaldırıyoruz tabandan. Ben bu işlemlerin hepsini özellikle kaydettim ki sizler detaylı olarak görün. Bir pandispanyanın kalıptan çıkışı, kenar duvarları. Kenar duvarlarını yağlamadığımız için tabii ki yapıştı. Gayet normaldir. Bir bıçakla keserek çemberden çıkarıyorum. Çok kolay çıkıyor. Bu da sizi hiç korkutmasın. Çok kolay bir şekilde keserek çıkarabilirsiniz. Ve bu Pamuk Prenses gibi pandispanyamız şu anda hazır. Şöyle hemen telimi alıyorum. Masayı da bir siliyorum bu arada. Ve tekrar size yakın çekim gösteriyorum. Bakın pandispanyamıza yumurtamızı ayırmadık. Yani yumurta akını ayrı, yumurta sarısını ayrı. Hiçbir şeyle uğraştırmadım sizi. Hepsini aynı anda yaptık. Sanıyorum bundan daha kolay bir pandispanya tarifi zordur. Çünkü gerçekten çok kolay. Dokusunu da tabii ki elimle basarak gösteriyorum size. Hemen söyleyeyim, ben bu pandispanyayla bir çikolatalı yaş pasta yaptım. Onu da Allah izin verirse yarın sizlerle olacak. Çok güzel bir dokusu var. Çok güzel kabardı. Henüz daha ılık olduğu için biraz kıyamadım ama yine de üzerine bayağı bastım. Sünger gibi muazzam bir dokuda. İnşallah faydam olmuştur sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.